Dünya Kupası maçları başlıyor. O zaman bizim için de Dünya Kupası'na özel maç öncesi yemekler başlıyor. 400 gram dana biftek. İnceliğini görüyor musunuz? Karabiber, tuz. Şimdi biftek, bu arada çevirelim. Yabancılardaki gibi biftekle aynı anlama gelmiyor bizdeki biftek. Tuz. Yani onlar New York stick, T-bone stick. Mesela T-bone'un bir tarafı kontrfile, bir tarafı da bonfiledir. Tekrar karabiber. Onlar o etleri biftek diyorlar. Oysa ki bizdeki biftek, kasapların anladığı, bizde geçen biftek but kısmından olan etlerdir. Yani tranç, noir, kontur noir gibi sert etlerdir. Yani bu etler bizde geçen biftek etleri. Biraz da zeytinyağlayalım. Kıvam bulsun. Yani biftek türü etleri marine yapamazsınız. Sadece lezzetlendirmek için marine yaparsınız. Yumuşaması için yapamazsınız. Pişirme yöntemiyle yumuşatabilirsiniz. Yani çoğu kişinin yanıldığı, bilmediği çok önemli bir bilgi bu. Hemen bu köşede sırasını beklesin. Ocağın en büyük gözü en güçlü şekilde yanıyor. Hemen bir çelik tava. Siz isterseniz teflon tavada da yapabilirsiniz. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Bu yemeğe daha çok yakışıyor. Şöyle biraz yağ. Patatesler fırın tepsiniz ne kadar büyükse ona göre size kalmış. Hemen patatesleri bakın yarım parmak kalınlığında. Yani şu kalınlıkta kesmenizi istiyorum. Çok kalın değil, çok ince de değil. Yarım parmak kalınlığında. Hemen hemen hepsi aynı boyda olsun yalnız. Hemen hemen hepsi aynı kalınlıkta. Görüyor musunuz? Bakalım yağımız kızarmış mı? Kızarmış. Hemen yağın içine patatesi tamamen kızartmaktan ziyade burada renk alana kadar kızartmak benim için önemli. Şöyle bütün boşlukları dolduruyorum. Acele etmiyorum. 2 seferde kızartacağım. Renk almaya başladığı anda bir bakalım. Renk almaya başlamış. Evet, rengi dönmeye başlamış. Hemen çeviriyoruz. Arka tarafında rengi dönsün. Hemen arka tarafında rengi döndüğü anda patatesleri böyle alıyorum. Akşam Katar Ekvator maçı var. Valencia'dan dolayı Ekvador'u tutuyorum ben. Hatta Valencia gol atar bahsi yaptık. Ali Koç beni bulsun. Nerede kim var? Bana sorsun. Bir gün gerçekten çağıracak. Sen ne diyorsun kardeşim diye habire benden bahsediyorsun. Şimdi bak buradaki etleri görüyor musun? Ve eti hemen atıyorum. Az yağda eti mühürlüyoruz. Ya Koray, et döküm tava harici mühürlenir mi? Biz öyle duymadık, biz öyle demediler. 1 dakika sonra şöyle çevir. Ya Koray, böyle yağda et az yağda mühürlenir mi? Mühürlenir. Hemen etlerimizi böyle alalım. Yani bilmeden konuşunca iyiliğinizi söylüyorum bazı arkadaşlar için. Bilen kişilerin karşısında komik duruma düşüyorsunuz. Ama tabii size kimse bir şey söylemiyor. 2 soğan. Burada sıralama çok önemli. Dikkat ederseniz soğanı hemen ortadan 2'ye, sonra halka halka kesiyorum. Yani dikkat ederseniz patatesi sonra eti kızarttım. Şimdi soğanı kızartacağız. Etin suyu tamamen yağ geçti. Soğanlar oynar. Yağ görüyor musunuz? Etin suyuyla tamamen lezzetlenmiş durumda. Biraz karabiber soğana. Biraz tuz. Hep aynı yağ kullanıyoruz. Dikkat edin. Daha devam edeceğiz bu yağıyla. Yarım asırdır esnaf lokantalarında yapılan et yemeğini yapıyoruz. Lezzet hep ufak detaylarda saklı. Şimdi şöyle bir yayıyorum ve 5 dakika boyunca soğanın pişmesine, kızarmasına, şekerin çıkmasına izin veriyorum. Soğanlar tamamen etin suyunu, yağın lezzetini aldı. Daha sonra hemen şöyle yağını süzüp bir fırın tepsisine koyuyorum. Biz 2 kişiyiz, belki 3 kişi oluruz. Ona göre yapıyorum. Siz kendi ölçülerinizi bulursunuz. Biftek daha uygun bir et olduğu için, gerçi şu anda ne ucuz ki diyebilirsiniz ama en azından bir nebze olsun aile bütçenize katkısı olur. Ben de bugün Valencia'nın aile bütçeme fayda etmesini istiyorum. Gol atar oynadık. Hemen şöyle soğanı yay.
Bakın burada sarımsaklarım var, görüyor musunuz? Şöyle 2, 3 tane, 4 tane sarımsak. Kışlık hazırladığım domates, görüyor musunuz? Hemen ölçülü yapalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Yağ size çok mu geldi? Yağ alın. Fazla yağ alabilirsiniz. Bir su bardağı. Şöyle bir. Domates olmayan, sosu olmayan domates rendeleyebilir. 3-4 tane domates rendelerseniz işiniz görür. 2 su bardağı domates. Tuz. Kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı. Acı isteyen için kırmızı pul biber. 1-1,5 çay kaşığı. Şöyle bir karıştır. İlk katı attım. Artık şunun pişmesini bekliyorum. Kısık ateşte bir 10 dakika pişsin. 10 dakika. 10 dakika sonra devam edeceğiz. Evet, pişmek üzere. Valencia şu an gol attı. Tam beklediğim gibi oldu. Katar, Araplılar, teşekkür ediyorum. Ve şöyle müthiş bir adım daha yaklaştık tekneye. Bu gelen bahisle. Müthiş, müthiş. Bak heyecandan döktük şöyle bir kat. Valencia çok ekmeğini yedik bu sene. Çok ekmeğini yedik. Helal olsun. Boşuna Fenerbahçeli değiliz. Boşuna. Harika oldu, biliyor musunuz? Harika oldu. Şöyle bak, ilk katı attım. Vay be Ali Koç, benim gibi adamı kaçırıyorsun. Ben sana söyleyeyim. 300.000 kişi olduk. Ali Koç'u tanıyan varsa beni bulsun. Gerçekten muhteşem bir yemek yapıyoruz. Bakın kekik. Şöyle kırarak üstüne. Mutlaka kekik kullanacağız ama. Yok efendim ben sevmiyorum. Yok efendim şudur budur, kesinlikle kabul etmiyoruz. Şöyle ikinci katın üstüne de. Şöyle bir tavaya vur. Kırarak kekik. Elinizde varsa şöyle biberiye 2 parça. Bu hemen fırına. Önceden ısıtılmış fırına. 200 derece 20 dakika önceden ısıtılmış fırında. O inanılmaz sıcak. Servis yapalım. Artık biberiyelerle işimiz kalmadı. Şunları alalım. Ağza acı bir tat verir. İsterseniz etleri sosun içinde pişirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sarımsağı. Şöyle bir et daha alalım. İsteyen görüntü olarak biberiye kullanabilir. Hoşunuza gidiyorsa. Kekik. Tadına bakalım. Nasıl gözüküyor? Tabii şunu da yapabiliriz. Olay. Şunun bir tadına bakalım. Yalnız şu suyundan mutlaka ilk başta 3 parmak tekniği. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Açın ağzınızı. Her zamanki bir lokma sizin. Vay 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 vay. Şimdi isteyen daha da kaliteli, daha da yumuşak bir et kullanabilir. Ama ben büftek kullandım. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın hemen. Esas şöyle bir tadına bakmak lazım. İnsanın kendi yaptığına bu kadar şöyle güzel olmuş, böyle güzel olmuş demesi ne kadar doğru bilmiyorum ama aynen bu şekil pişirmelisiniz. Sıralamayla aynı teknikle pişirirseniz bugüne kadar yediğiniz en lezzetli biftekli patatesi yemiş olursunuz. Bu arada izleyip abone olmayan vicdansızlar. Hala izleyip abone olmuyorsunuz. Size artık söyleyecek laf bulamıyorum. Hepimize yine sağlık, tekrardan herkese selamlar.